Günaydın. Hepiniz yeni bir vloga hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bugün keyfim gayet yerinde. İngilizce çalışmaya gideceğim. Yine ve yeniden. Writing kısmını halletmem lazım. Öyle bir evredeyim şu an. Diğer kısımlar bence geçeceğim garanti gibi ama bakalım. Bilgisayarımı aldım şimdi. Hemen çantama koyacağım. Sonra ikindine bekliyorum. Hemen ikindine kılacağım. Seccadem şurada hazır bekliyor. Aynen defterimi falan koyarım diye düşündüm. Laptopumu koyacağım. Defterim, kalemlerim. Defterim. Unutmadan benim favori çikolatam arkadaşlar. Ay koydum. Şu çikolatayı yani gerçekten deneyin. Ömrünüzde yiyip yiyebileceğiniz en iyi çikolatalardan bir tanesi. Bundan da birkaç dilim alalım kahvenin yanına. İyi gider. Defterimiz, laptop, kalemler. Vitaminimi içmem gerek. Ne kadar hızlı bir sabah. Ben böyleyim işte, yani sürekli hayatım bir acelelik halinde. Bunu yenmek istiyorum. Sürekli böyle her işimi hemen yapıp bitirmeliymişim gibi geliyor. Yani o da insana gerçekten bir süre sonra şey veriyor, yorgunluk hissettiriyor. Yani zihnen yorgunluk, fiziken değil. Tahammülünüz de azalıyor çevrenizdeki insanlara, işini yavaş yapan, bir yere geciken insanlara falan. Yani bir tanı koymaktan hiç hoşlanmıyorum kendime. O yüzden sakın ADHD falan demeyin. Ama gerçekten yani bir şeyi hemen mesela bitmesi lazım işte. Kahvaltı yapıldı mı bulaşıkların hemen toplanması lazım. Ya da işte ders çalışmam mı lazım? Hemen çalışıp bitirmem lazım. Hani daha başlamadan sürekli bitirme anını düşünmek bir süre sonra insanı yoruyor. Ama ne yapalım yani, mecbur. Böyle biriyiz. Susamışım. Şöyle böleceğim. Şu içerisindeki alüminyumla sarabilirim diye düşünüyorum. Yırtıldı ya. Mutfakta yapalım. Bunların sağlıksız olduğunu okuyorum ama o kadar iş görücü bir şey ki yani. Sağlıklısını üretsinler kardeşim. Gerçi sağlıklısını da gördüm. Sağlıklısı da mum eritip mum kağıdı olarak mı yapıyorlar? Öyle bir şeyler. Sağlıklı türü de oymuş. Yazmamı istedi. Şöyle. Şimdi sonucuma beraber bakalım istiyorum. Bismillah. İnşallah %60'ı geçer. Hadi bakalım. Yay! %70. 27'de 20 bak. 27'de 18 mark gayet iyi. Aynen. Yani zaten e-mail'i çok iyi yazdığımı biliyorum ama rapor konusunda biraz daha takılıyorum. Yani bir raporda bir de article, yani ne oluyor? Türkçesini unuttum. Article, essay. Bu resmi yazıyoruz üniversiteler. Makale. Makale ve raporda biraz daha zorlanıyorum. Daha formal bir dil olduğu için. Ama %70 çok iyi bir skor. Çok iyi bir skor yani. Rapordan geçtiğimize göre bu bizim için pozitif bir işaret. Keyfim yerine geldi şu an. Bayağı keyfim yerine geldi. Çünkü okumalarda zaten %70 hep alıyordum. Yazmada %58-59'da falan kalıyordum genelde. Şu an %70 bence okeydir. I just passed my exam. Yes, I have 70%. No, not actually. It's a mock, but still something's in there.
saat ve görüyorsunuz her yer inanılmaz derecede karanlık. Sen bir kasapsın ya. Neden bu kadar suçlusun? Kasabın suçlusu da bu kadar olabilir yani. O kadar güzel dekor etmişler ki hiç kasap demezsiniz. Neyse şimdi eve geçiyorum. Hava tabii biraz daha serinlemiş. Çünkü akşamı kılmam gerekiyor. Yani yetiştirmem gerekiyor. Sonrasında da yemek falan yerim herhalde. Verimli geçti ya yani. Peki şuranın güzelliği. Burası bir çiçekçi. Çok hoş. Verimli geçti yani bence. Hazırım gibi hissediyorum sınava ama sanki değilmişim gibi geliyor ve bu his yüzünden başvuramıyorum. Bugün gideceğim ve başvuracağım artık. Yapacak bir şey yok. Geçersem geçerim, geçmezsem bir daha denerim. Yani ücret ödemem gerekiyor tabii eğer geçemezsem ama geçermişim gibi bir his de var. Ben geldim. Eve yeni geldim yani. Ne zaman nerede vlog bıraktım asla hatırlamıyorum. O yüzden böyle minik bir heyecanımı paylaşmak için hemen kamerayı aldım. Dedim ki elmas çekmelisi. Nereden geliyorum ve bugün bir charity'ye uğradık. Burada charity'ler yani bu ikinci el markaları çok meşhurlar. Böyle insanlar kullanmak istemedikleri her şeyleri getirip oraya bırakıyorlar ve böyle çok güzel şeyler oluyor. Bence bu yani aşırı tüketimi de engelleyen bir şey. İnşallah Türkiye'de de yaygınlaşır. Çünkü bu hani eskiyen kullanmadığınız şeyler değil, tam tersi. Hani kullanılmaya çok layık ama sadece artık ihtiyacınız olmayan şeyleri veriyorsunuz gibi. Ve ben kendime çocuk kitapları aldım. Yaşıtlarımın make-up tutorial yaparken benim poşetlerimden çıkanlar. Okul öncesi öğretmeniyim ve çocuk edebiyatına ilgiliyim. In My Heart yani Kalbimde diye çevirebiliriz. Onun yazarının kitabı. In My Heart şahane bir kitap. Bence duygulara çok dokunan ve çocuklarla çok derin şeyler konuşabileceğiniz bir kitap. Onun yazarı hem illüstrasyonu hem yazımını kendi yapıyordu galiba. Ama bu kitabın illüstrasyonunu başka birisi yapmış. Ve çizimlerini inanılmaz beğeniyorum. Yani en sevdiğim çizimler arasında gelir Pippen Posi'nin çizimleri. Çok soft, yumuşak tonlu buluyorum ve çocuklar da bayılıyorlar yani. Türkçe'ye çevrilmiş halini DNR'da görmüştüm. Ama ne yazık ki biraz tuhaf gibi geldi. Yani kulağıma çok hoş gelmedi okunması. Mesela Pippen Pozi diye okurken dil gelişimine yarar sağlayan kelimeler gibi dikkate alınmamış diye düşünüyorum. Ama tabii ki sadece bir kitabına göz attım. Belki diğer kitaplarına göz atsam belki daha iyi şeyler de görebilirdim. Hani eleştirmek de istemiyorum. Haddime değil. Neyse. Beğendiğim şeylerden devam ediyorum. O yüzden bunu gördüm. Pippen Posi'nin işte kelime kitabı. Çok keyifli. Yani hem çalıştığım okullara götürebilirim. Hem kapaklarından dolayı hem de çizimlerinden dolayı çocuk kitapları çok ucuz değil. Ama böyle charity'lerde bunları ucuza buluyorum. Hani bebek gibi bakmışlar. Hiç kullanmamışlar. Yani sıfır bir kitap neredeyse. Baksana Filipleri bile hiç açılmamış. Yani açılmış ama hani çok kullanılmamış gibi. Çizimlerine bakar mısınız? Yani bazen ben hani eşimi de zorluyorum ki gel beraber çocuk kitabı okuyalım diye. Çünkü gerçekten çocuk kitabı okuduğunuzda anlayacaksınız. Ne demek istediğimi yani. Yetişkin olarak çocuk kitaplarından öğreneceğimiz, keyif alacağımız çok şey var. Bunu kaçırıyoruz bence Türk halkı olarak. Bir de tabii ki kendime bir saksı aldım. Hemen gösteriyorum. Basit bir saksı öyle. Çok wow'luk bir şey değil. Biraz tozlu. Benim bunu yıkamam gerek. Galiba uzun süredir orada. Bence gayet az kullanılmış bir saksı. Bence benim için keyifli bir alışveriş oldu. Aslında getirene kadar omuzlarım koptu. Laptopum falan da vardı çantamın içinde. Derken böyle keyifli bir gün geçirdim. Charity'de. Charity'nin Türkçesi ikinci el dükkanları. Bağış. Seride size çocuk kitaplarını özendirmek için yaptım. Beni dinleyin ve lütfen çocuk kitaplarını okuyun. Özellikle arkadaşlar bakın. Normal kitap okumayı sevmiyorsanız çocuk kitaplarından başlayabilirsiniz. Çok keyifli. Yani o kadar keyifli ki. Tesettürlüsünü çizmiş. Yahudi işte kepi giyen bir adam çizmiş. Farklı farklı işte siyahi, beyaz, Asyalısı falan.
Yani çok hoş. O dünya çok hoş. Sonra büyüdüğümüzde bize yüklenen o işte bir ırkı sevmeme, ırkçılaşma, ayırt etme, yargılama. Yani bu hisler At some point, I started getting perceived as a grown-up. Yeah, it snuck up on me. I remember days on the back of the school bus, making up us wanted to grow up, but now I'm missing the old days. They were so simple. Now they're all memories. Honestly, I can't believe 2000 babies aren't the babies anymore. I'm getting older, but who's really keeping score? It's all a numbers game, 'cause I still feel the same. The only thing that's changed is that I've lived a few extra days. I know that it's just time passing me by. Fine, can't tell but with birkaç bir şey vardı. Uzun süredir kullanmadığımız vesaire. Hem eşimin hem benim. Onları topladım, bir poşete koydum ve onlar şurada şu an Çerite'ye gitmek üzere bekliyorlar. Onun dışında bugün 31 Aralık. Yani benim markamın ilanını yapacağım gün. İnanılmaz heyecanlıyım gerçekten. Yani yolculuk benim için çok keyifli geçti. Çok duygusal da geçti aynı zamanda. Çünkü işimi bıraktım. İşte insanlara daha yararlı olabilmek için potansiyelimi daha çok ortaya koyup yani sonucunun ne olacağını bile bilmediğim bir şeye başladım ve gerçekten bu süreçte kendime dair çok fazla şey öğrendim. Birincisi, galiba hayatta ilk defa bu kadar kuvvetli hislerle tevekkül edip bir iş yapıyorum gibi hissediyorum yani. İkincisi, yolculuktan keyif almanın önemini galiba hayatımda ilk defa deneyimliyorum. Yani işte sürekli işte ne kadar satacağım, ne kadar para kazanacağımdan ziyade bir şeyleri kurmanın bana verdiği keyif, kendi potansiyelimi keşfetmenin bana verdiği keyif. Bunlar böyle inanılmaz şekilde beni mutlu etti. Duygulanıyorum şu an kendi kendime. Yani elhamdülillah gerçekten Allah'ın bana bu hisleri yaşattığı için gerçekten çok böyle elhamdülillah. Ellerim buz gibi. Şu an buradan ilan videomu hazırlıyorum. Hemen size göstereyim. İşte burada. Burada işte duyuru videomu hazırladım Instagram'dan. Yani bazen düşünüyorum ki yani gerçekten nasıl böyle bir şeye cesaret ettim. Ya, sosyal medyada yüz binlerce takipçin olur da bir şey kurarsın, yayınlarsın falan. Yani ben böyle kendimi keşfetmek için bir şeye başladım ve çok keyif aldım ve kendi kendime devam ettirmeye karar verdim. Web sitesini kurdum bu süreçte. Arkadaşlar bir web site kurması için galiba bir 15.000 falan istemişlerdi. Bu sırada gelin kahve yapalım beraber. Yani biliyorsunuz ben şu an Londra'da işte dediğim gibi işimi bıraktım, sürecimi sizinle paylaştım, ne yapmak istediğimi paylaştım ve biliyorsunuz bir marka kurmaya karar verdim ama bir yaşam markası yani yaşam stili markası, lifestyle brand olarak geçiyor burada. Kıyafet tarzı şeyler olur ama belirli bir stilde olur bu kıyafetler. Sonra işte ajandalar olabilir, muglar yani kupalar, seramik herhangi işte herhangi bir işte ev ürünleri, ajandalar, not defterleri, valizler yani böyle sizin yaşam tarzınızı temsil eden aslında belirli markalar vardır. Oliver Bonas biliyorsanız göz atabilirsiniz mesela. Benim böyle hayalini kurduğum yaşam stili markasının daha örneği. Tabii bizimki birazcık daha tabii ki benim kuracağım marka birazcık daha Müslüman temelli olsun istiyorum. O yüzden ilk temellerini başörtüsüyle attım şu anda. Çünkü işte Müslüman bir kadın nasıl yaşamalı, nasıl şeyler kullanmalı, hayatın neresinde olursa olsun temsil edeceği ve kullanacağı ürünler olmalı. Ona yardım eden, onun daima yanında bulunan işte işe gidebiliriz ama başörtümüzle gidebiliriz. İşte çok başarılı olabilirsin başörtünle. Anne olursun, anne tarzı ürünler kullanırsın ama her şeyi Müslümanca yapmanın bir yöntemi vardır ya yani her şey daha kibar, her şey böyle daha olumlu, daha pozitif yani asıl olması gerektiği gibi aslında.
Ben de şu an bu yolun bir yolcusuyum ve keyifliyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi keyifliyim. Yani çok heyecanlıyım. Bu süreçte tabii ki ben web sitemi de kurdum. Neden diyeceksiniz? Daha böyle premium bir hava verebilmesi için bir web sitesine ihtiyaç vardı. İşte bu süreçte birkaç platformu falan araştırmıştım aslında ben. Hangisinden yapsam falan diye. Sonra dedim ki benim kendi web sitem olsun. Fiyatlarını araştırdım falan. Bir web sitesi kurmaya 15.000 lira diyorlardı. Dedim ki Elmas kızım bu işi sen yaparsın dedim. Sonra web sitesi yapmayı öğrenmeye başladım. Videolar izledim. Ya ben arkadaşlar teknolojide o kadar iyi bir insan değilim gerçekten. Mesela az önce SD kartı bilgisayarıma taktım. Nasıl? Yani neden bağlanmadığını anlayamıyorum. İşte ChatGPT'ye soruyorum neden böyle oldu, ayarları kontrol ediyorum falan. Ters takmışım yani. SD kartımı ters takmışım. Sorun buymuş. O yüzden teknolojik de bir insan olmadığım için böyle bir işe giriştim ve elhamdülillah lütfen web siteme girin bakın. Hayalimdeki gibi bir web sitesi kurmayı başardım ve hiç kimseden yardım almadan yaptım bunu ya. Elhamdülillah Allah gerçekten böyle hani öyle güzel şeyler denk getirdi ki işte web sitesi kurma platformu bana karşıma çıkardı bir şekilde onu öğrenmemi nasip etti falan. Yani böyle çok keyifliyim o anlamda elhamdülillah. Yani kendime buradan hani şu an hiçbir satış yapmadım, başlamadım, açılmadı ama yolculukta bu kadar şey öğrenebildiğim için, keşfettiğim için falan böyle kendimde gurur duyuyorum. Ergenlik döneminden çıkıp yetişkinlik döneminde kendini keşfetmesi çok daha ayrı bir hismiş. I can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious, your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder, always forgetting, needing reminders. But I'll always be there when you need me. Cause I know that two things can't be true. Cause I get so confident yet confused. So I'll let go to live in between who I am and who I wanna be. Maybe I'm incomplete and a messed up masterpiece. Know everything and nothing, a childish 20-something. With my pros and my cons, my mistakes and my flaws. Don't have it figured out yet. I'm a work of art and a work in progress. Do not understand. Also, is there anything you'd like to say? I'm indecisive, I don't know why. My good intentions fail me sometimes, but